Telemor Creative'den herkese tekrar merhaba. Geçen videomuzda Chanel'den bolca bahsettik. Sen niye bahsettik? Niye bahsettik? Ben Chanel'in gerçek bir marka olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir marka gelmekte olan sanat akımını ve modayı önce algılar, ondan sonra anlar ve uyarlar. Ama asla ana fikirden vazgeçmez. Yani Chanel'inki neydi? Basit ama sofistike. O dönemin arkadaşlıklarından, dönemin dinamiklerinden elbette markanın ana fikri bazını bu şekilde kuruyor. Chanel için Picasso dedik, kübist dedik ama altın şeyleriyle, detaylarıyla kadınsı dedik. Ve bir marka modayı takip etmeli mi'nin cevabı aslında bunun içinde gizli. Ana fikri bırakmadan tabii ki takip etmeli ama ilk o takip etmeli çünkü sonrakiler taklitçi oluyor. Şimdi dönemin moda akımlarından, Art Deco'dan birazcık bahsedelim. Art Deco ilk global dekoratif akım. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı arasında 1920'de çıktı. Fransa'da doğdu. Asıl ismini 1925'te Paris'teki sergi Arts and Decoratives, Art Deco'dan aldı. Art Deco'nun en önemli karakterlerinden bir tanesi simetri. Şu anda televizyonların yanına yaptığımız o iki kütüphane tam bir simetri örneği. Aynı zamanda kolay üretilebilir lake eşyaları pahalı gösterebilecek metaller. Bu da Art Deco'nun örneklerinden. Art Deco nereden beslendi? Art Deco o dönemin sanat akımlarından. Kübizm, minimalizm, Bauhaus ekolü bunlardan etkilendi. Bunları da isterseniz başka videolarda çok daha derince inceleyebiliriz. Şimdi Art Deco'nun diğer karakteristiklerini biraz da biz kumaşlarımıza nasıl uyarladık bunları konuşarak anlatacağım. Mesela Art Deco'dan önceki sanat akımı Art Nouveau doğayı direkt kullanan bir sanattı. Fakat Art Deco doğayı Art Deco dinamiklerine uyarlayarak kullanan bir stil. Doğadan alıntı yapılmış bu kuşları aşağıdaki spiral desenlerle birleştirdiğinizde o zaman Art Deco'yu uygulamış oluyorsunuz. Garnik panelimiz tam olarak bunun örneği. Ve sade döşenmiş bir evde bu kuşları görmek sizi gerçekten mutlu edecek bir unsur. Çünkü her zaman doğadan bir şeyler görmek hepimizi mutlu eden şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde 1922'de Tutankamon'un mezarı açıldı. Çok kıymetli altın bir maske çıktı. Geometrik şekilleriyle, altınlarla bezenmiş bir maskeydi. Yani Art Deco antik Mısır'dan da esinlendi. Biz de esinlendik. Kasya kumaşımız. Onun üzerindeki bu piramit şekiller tam olarak antik Mısır'ın izlerini taşıyor. Kasya kumaşımızı aynı zamanda Art Deco'nun modası olan bazı soft renkte tutup üstündeki deseni canlı yaparak uyarlamış bulunduk. Çünkü mesela kübizmden etkilen dedik. Picasso'nun resimlerini düşünün. Canlı renkler. Ama ona soft bir baz hazırlamak gerekiyor. Bu yüzden gri de aslında bilmeden Art Deco ile hayatımıza katılmış bir renk. Bunun haricinde hiç unutmamak gerekir ki Art Deco aynı zamanda çizgisel ve zikzak geometrik şekilleri çok önemsiyor. Mesela Nana. Nana'da bu şevron deseni görebileceğimiz ama renkleriyle o zenginliği hissedebileceğimiz kumaşlarımızdan bir tanesi. Şimdi yönetmenim bana bitti yeter artık diyor. Çünkü YouTube'un da kendine göre bazı dinamikleri var, uymak lazım. Devamını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Yine YouTube'un dinamiklerinden. Eğer beğendiyseniz lütfen abone tıklamayı, kanalıma abone olmayı vesaire yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.